Hiç bir harita tarafından aldatıldığınızı düşündünüz mü? Haritalar mı? Hangi haritalar? Hani şu bizim lise yıllarında önümüze konan haritalar mı? Peki bu haritaların bile eleştirilebileceğini söylesem ne düşünürdünüz? Türk Dil Kurumu haritaları şöyle açıklıyor. Coğrafya, tarih, dil, nüfus ve benzeri konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağına Türk Dil Kurumu harita diyor. İnsanlar yüzyıllardır haritayı jeoloji alanında kullanıyorlar. Profesör Dr. Şener Üşümesoy. Engin. Doğru gitmiş, bu böyle gitmiş, şu fayda boşalmış enerjisi. Belki kuzey kesimde. Ulaşım alanında da kullanılıyor haritalar. Yönümüzü bulmak için navigasyon cihazlarında da haritaları kullanıyoruz. Ama bu birazcık bizim ülkemizde sorun yaratabiliyor. Ya navigasyonla kavga eden adam olur mu ya? 100 metre sonra sola. La git! Coğrafi şartları öğrenmek için de haritaları kullanıyoruz. İç Anadolu'dan Adana Ovası'na inmek için Toros Dağları arasında tabiatın hazırladığı bir yoldan faydalan. Meteorolojide de kullanıyoruz. Yalnız bu Azeri dayının söylediği gibi çok fazla güvenmemek gerekir haritalara. Da azca dumanlı və az yağışlar gözlənilir. Məndən bu qədər və verdiyim məlumatlara da yəni o qədər də inanmayın. Çünki yer onun, göy onun. Allah özü bilər. Burnunuz girməyən yerə də başınızı sokmayın. Yemin ediyorum Azeri dayı bizim bu videoda vermeye çalışmış olduğumuz mesajı bir cümlede verdi. Neyse konumuza dönelim. Bir de hayatın keşmekeşliğinden bunalmış insanlar kendilerine farklı rahatlama yöntemleri bulabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de Angelina Jolie. Bakın Angelina Jolie ne diyor? Anytime I feel lost, I pull out a map and stare. I stare until I have reminded myself that life is a giant adventure. So much to do, to see. Ben oraları pek anlamadım ya. Posta arabasından sonra yok bende. Anlamadın değil mi? Dur o zaman şöyle yapalım. Yani diyor ki ne zaman kendimi kaybetsem bir harita alır, ona bakarım, dalar giderim. Ta ki bu hayatın bana büyük bir macera olduğunu hatırlatıncaya dek. Hı? Engin, sen hiç haritayla rahatladın mı? Yok hocam. Bak bir Angelina Jolie kadar olamıyorsun ya. Kaç aldın sen benim sınavdan? 90 aldım. 90 mı? Ben bir 20 puan düşüreyim onu. Gör. Böyle acil durumlar için bence Angelina Jolie de yanında bir harita taşısa çok iyi eder. Senin yanında harita var mı? Yok. Senin yanında harita var mı? Yok. Engin, senin yanında harita var mı? Var hocam. Var mı? Oğlum deli misin? Gel gelelim. Hayatımızın hemen hemen her yerinde önümüze çıkan haritalar dünya haritası olmaya başladığı zaman işler sarpa sarıyor. Hiç düşündünüz mü bu haritaları kimler yapıyor diye? Kartograflar. Kartograflar gerekli incelemelerini, çalışmalarını yaptıktan sonra bir haritayı çizmek için aynı zamanda yorumluyorlar da. Evet, yanlış duymadınız. Aslında görmüş olduğunuz haritaların çoğu birer yorum. Kartograflar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra haritayı bilimsel olaraktan ortaya koyuyorlar ama aynı zamanda içlerinde çok ciddi yorumlar da olmuyor değil. Bakın ne diyeceğim size. Bir şiirin şairini merak ediyorsun. Bir romanın yazarını merak ediyorsun. Bir tiyatro oyununun kimin tarafından yazıldığını merak ediyorsun. Resmin ressamını merak ediyorsun. Peki haritanın sahibini, haritayı yapanı niye merak etmiyorsun? Niye merak etmiyorsunuz? O da bir eser. Onu da bir insanoğlu yapmış. Engin çık dışarı. Harita verin bana. Hocam şöyle buyurun. Oh be. İşte bu. Harbiden. Şimdi anlıyorum Angelina Jolie'yi. Tamam, ciddileşiyoruz. Bakın, şu dünya haritasını
1512-1594 yılları arasında yaşamış, Mercator adında Belçika asıllı bir kartograf çizmiş. Peki bu harita içerisinde nasıl ideolojiler barındırıyor? Hep birlikte görelim. Bu harita Avrupa merkezli bir haritadır. Avrupa'yı ortaya alayım derken Amerika ve Rusya'yı iki güçlü siyasi kutup olarak gösteriyor. Oysa Amerika kıtası Alaska üzerinden Bering Boğazı ile Asya kıtasına bağlanıyor. Bering Boğazı Asya'nın en doğu noktası ile Amerika'nın en batı noktası arasında bir boğazdır. Günümüzde Rusya ile Alaska arasında coğrafi bir sınır konumunda olması ile birlikte Amerika ve Asya kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerdir. İşte Mercator'un bu haritası bize bu yakınlaşmayı asla göstermez. Amerika ve Rusya iki güçlü, farklı kutupta olan ülkelerdir. Dahası Mercator'un projeksiyonu her ne kadar denizcilerin işini kolaylaştırmış olsa da ülkeler ve kıtaların yüz ölçümleriyle ilgili doğru bilgi vermez. Mesela Kanada, dünyanın ikinci büyük ülkesi olarak geçer. Ama çok da büyük farklı değil. Oysa Mercator'un silindirik projeksiyon kullandığı haritasında aradaki fark çok fazlaymış gibi gözükür. Grönland adası dünyanın en büyük adasıdır. Mercator'un haritasına baktığınızda bu koskoca adanın neden kıta olarak kabul edilmediğini sorarsınız. Oysa silindirik projeksiyonun çarpıttığı değerler adayı ekvatora doğru çektiğinizde gerçek ölçüm oranlarıyla gözükür. Yıllardır sömürülen koskoca Afrika kıtası bakın gerçek değerler ortaya çıkınca kaç tane ülke büyüklüğünde oluyor. Gördüğünüz gibi aşina olmuş olduğumuz bu dünya haritası aslında bizi nasıl da kandırıyormuş. Peki ne yapacağız? Bundan yıllar evvel ben bir gazetede kitap eleştirmenliği yapıyordum. O dönem İlber Ortaylı Hoca'nın bir kitabı çıkmıştı. Röportaj yapmak üzere Topkapı Sarayı Müzesi'ne gittim. Kendisi o zamanlar müdürdü. Bu soruyu o röportajda sordum kendisine. Dedim ki hocam ne yapacağız Mercator haritasını? O bilindik üslubuyla kaldırdı eline. Beğenmiyorsan kendi haritanı yapacaksın kardeşim dedi. Erman Toroğlu gibi söylemedi. Şaka bu yana aslında İlber Ortaylı Hoca'nın söylemiş olduğu sözü yerine getiren ülkeler var. Örnek olaraktan gösterecek olursak şöyle. MacArthur'un çizmiş olduğu dünya haritasına bir bakalım. Hem tepetaklak bir haritadır hem de Avustralya'yı merkeze almıştır. Güçler dengesinin görsel hegemonyası böylece yok olmuştur. Yani başka ülkelerin ideolojileriyle beslenmeyen bir harita üzerinden kendi ülkelerini anlamaya çalışan bir kültürün örneğini görüyorsunuz burada. Yani demem o ki şiirler nasıl eleştiriliyorsa, romanlar nasıl yargılanıyorsa, resim hakkında nasıl bir karar veriyorsak, haritalarda daha nice eserler gibi yargılanabilir, eleştirilebilir, yorumlanabilirler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz bizim için önemli. Her cumartesi bu kanalda, Bakma Gör kanalında buluşmak üzere.